Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'dayız. Önceki bölümleri izlediniz. Madagaskar'daki ilk günüm ve Madagaskar yaşamını anlattık. Bu bölümde ise insanların Madagaskar'da nasıl yaşadığını, nasıl geçindiğini konu alacağız. Elimde görmüş olduğunuz para 10.000 ariary, yani Madagaskar'ın para birimine ariary deniliyor. Birçok insanın sabah gün ışıklarıyla çalışmaya başlayıp akşama kadar çalışma karşılığında kazandığı para oluyor. 10.000 ariary. Yani yaklaşık 2 dolar falan yapıyor. Arkadaşlar da hemen toplandılar. Thank you. Ne bro? Oh. Oba. Thank you. Let's go. Thank you. Hemen herkes vallahi duruyoruz diye toplandılar. Mesela şuradaki şu önünden geçtiğimiz bu araçlar var ya. Sariyet adında mesela burada şu taksiler var. İnsanlar, adamlar bunu çıplak ayakla sürüyorlar. İnsan taşıyorlar bunun üstünde. You are the driver. Do you speak English? No. Can you ask him what is his name? Luva. Can you ask him how much he make money in a day? What's sanandun ni Karamanoza? Şimdi kardeşim konuşuyor, öğreniyor. It's around 10,000 ariary or 20,000 ariary. It's how much dollar? Around $2 and $4. In a day he make just between $4. Yeah. Okay. Thank you brother. Abi adamın ayakkabıları bile yok ya, baksana. Gerçekten durum çok kötü. Let's go bro. İlk daha karşılaştığımız insan, adam günde sadece 2 ila 4 dolar arasında bir para kazanıyor. Şimdi sansarlar da toplanıyor hemen başımıza. Fark ettiler direkt, sokakta konuşuyorum, yabancıyım. Zaten doğru düzgün çok fazla turist yok. Çok dikkatli olmak lazım. Elinde kamera olunca da ekstra bir dikkat çekiyorsun. Adam günde 2 ila 4 dolar arasında para kazanıyormuş. Bugün yanımda ise Fanucu var. Fanucu ile birlikte geziyor olacağız. Antananarivo'yu, başkenti. Fanucu, how old are you? I am 21. Are you student or are you working? I'm a student. Yeah. Okay. Ya minibüste tanıştık. Birlikte bugün şehri gezeceğiz. Ülkenin geneli, çoğunluğu, nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanda yaşıyor. Arkadaşlar bu verilerin hepsini doğrudan sokaktan aktarıyorum size. Herhangi bir şekilde sahte başlık yazıp dikkat çekmek ya da kendi uydurduğum bilgiler değil bunlar. Dileyen bu bilgilerin aynısını 2024 yılında dünya bankaları, hatta birçok yapay zeka programlarına bile yazsanız karşınıza çıkacaktır. Ortalama bir insan burada günde 1 dolar, 1 doların altında, kırsal kesimde özellikle, yani 2 dolar gibi bir para kazanıyor. Bu yüzden dünyanın en fakir 4. ülkesiymiş Madagaskar. Ki düşünün, bu adam başkentte daha para kazanabileceği bir yerde olmasına rağmen. Ben eve gittiğim zaman harbiden şükrediyorum. Sahip olduklarıma, evimde akan o temiz suya. Ya Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Farklı yere çevirenler oluyor. Siyasi yerlere çekenler oluyor. Alakası yok abi. Ben aslında kişi olarak sahip olduklarıma şükrediyorum burada. Bu tarz gariban ülkeleri gördükçe. Şimdi bir restorandaki fiyatları konu alacağız hemen karşımıza çıkmışken. Örneğin mesela şurada yemek ortalama 20.000 ariary. Yani kaç dolar yapıyor acaba? 5 dolar gibi bir şey yapıyor büyük ihtimalle. 5 dolardan biraz daha az. Restoranın içinde de büyük ihtimalle orta gelirli insanlar var. Toplumda zaten her yerde net bir şekilde belli oluyor. Restoranların çoğu boş. Olan restoranların içinde de iyi gelirde insanlar var. Yani arkadaşlar buraya kısaca şey diyebiliriz. Burası Afrika kıtasında yer alan bir ülke. Fakat kültürel ve yapı bakımında bir nevi Asya. Zaten video içerisinde dikkat ederseniz insanların yüzlerine çoğu böyle Asyalı tipi var. Borneo adasından gelmiş ataları bu topraklara. Hi bro. Good.
Picture together. Okay. Okay. Okay, let's go quickly. Thank you bro. Herkes laf atıyor Allah elimdekine. Arkadaşlar yeni aldım bunu. Hemen çalınmasın. Bir süre daha benimle kalırsa mutlu olurum. Peki günde 2 dolar kazanan insanlar ortalama neler yerler, ne tüketirler? Abi ne kadar sağlıksız ya. Kuaş. Genellikle burada porsiyonlar da küçük. Şöyle tabaklarda satılıyor. Şöyle bir porsiyonu almak 600 riyal, 800 riyaliye mal oluyor. 10 sent gibi bir şey. Ağırlıkla hamur tüketiliyor tabii ki. Vallahi herkes laf atıyor, herkes bir şey söylüyor. Büyük ihtimalle sövüyorlar bana. Ne yapıyor lan bu diye. Hi bro. Kardeşim telefon tamir ediyor. Şöyle biraz açıklara doğru çıkalım. Kameramızı da kaptırmayalım aynı zamanda. Bazen söylediğimi unutabiliyorum, kusura bakmayın. Abi buradaki şu an sokaktaki, yani beyaz değilim ben ten olarak ama tek beyaz olarak adlandıracakları insan benim. O yüzden gözler açık olmak zorunda. Motorlu, bisikletli kapkaççılara da dikkat edeceğiz. Sıkı sıkı tutuyorum kamerayı. Ülkenin üretiminde ne var peki burada? Meyve sebze üretiliyor, pirinç ve çay üretiliyor. Yeraltı kaynakları olarak zenginler fakat bu yeraltı kaynaklarının maalesef ki kendilerine geçmiyor para. Buradaki yeraltı kaynaklarını da Kanadalı, Fransız şirketler alıyormuş hep. Yani adam onu belki madenden çıkarıyor ama çok küçük bir paraya satıyor. Neredeyse hiçbir şey cebine girmiyor. Zaten ilerleyen dakikalarda bir bölgeye gideceğiz. Orada inceleyeceğiz. Safir gibi değerli madenleri. Burada yetişen bazı tropik meyveler. Rambutan. Bunlar papaya meyvesi. Şunlar da guava olması lazım. Do you think how much enough for survive here for 1 month? 1 month, yeah, it's around $100. If you earn $100, it's really enough for survive. For a lot of people, it's enough. But For example, today how much you pay for your electricity? I paid $25 For 1 month. for 1 month. Yeah, Okay. yeah, it's because my parents are welders. That's why. But for the people in general, maybe it's around $1 a month. Kardeşim ya, adamın dibi. Arkadaşlar bakın, kızlar bilir. Bonjour. Aloe vera. Aloe vera, o kremlerini falan kullanıyorsunuz ya kızlar özellikle. İşte bak burada yetişiyormuş. Acaba Türkiye'de de yetişiyor mu aloe vera? Bonjour. Bazı hayvanların bazı parçaları da özel yeniyor. Bir de arkadaşlar genellikle buraya Fransızların Tayland'ı diyorlarmış. Avokadoların büyüklüğüne bak. Vay anam vay. Bu ne ya? Kocaman. Bonjour. Yani kırsal kesimden bazı videolar falan gördüm de. Abi gariban, yani insanlar özetle çok garibanlar. Zaten neredeyse kolay kolay bir şey alan yok. Alıyorlarsa da çok küçük miktarlarda alıyorlar. Aa, bu ne ya? What is this bro? This? Yeah. Kiena. It's zebu meat? Yeah. Really? It's the foal. Hurt. Yeah, hurt and foal. Wait. Zebu diye bir hayvan var arkadaşlar. Şimdi görüntüsünü vereceğim. Bir inek türü aslında zebu.
Bir de bunun kalbiymiş o satılan. Cidden çok ilginç duruyor. Bu ne? Sound. It's fruit. No, it's Vegetable. no, it's not. Arkadaşlar bu nedir? Bilen var mı? Göreniniz var mı daha önceden? Wait. Hop. Dayım kendi yiyor. Kilosu 3000'miş. Yani 1 dolardan az rambutanın kilosu. Meyvenin. It's like sweet potato, but it's not. Aa okey. Yeah. Kardeşim diyor ki bu diyor tatlı patates gibi bir şey ama değil. Yemek yapılıyor bundan. Hadi devam edelim. Let's go bro. Bir böyle lüks otomobiller var. Ya şunu çok gördüm ya. Millet birbirine yol verirken direkt bunu yapıyor. Ben de birine baktığımda direkt onu yapıyor. Kurutulmuş balıklar. Tütünmüş abi bu da. Paracas. Valeri fora, tá surcando de família. Meyve alacaktım da çok güvenemedim. Çoğu bozuk duruyor. Muzun kilosu da 3000 ariyariymiş. 1 dolardan az 80 cent gibi bir şey. Bonjour. Ya köpekler çok kötü durumda ya. O jackfruit. Jackfruit duruyana benziyor. Is this jackfruit? Palpe. Biraz önceki şu arkadaşın sohbet ettik ya videonun ilk başında. Hani adam sadece günde 2 dolar kazanıyormuş. İşte bak o işi yapıyor adam. Hem yükü yüklemiş üstüne hem de ablayla abi çıkmış hepsini taşıyor. Yani 1 dolardan az bir paraya taşıyor hepsini. Yazık günah ya. Ne bileyim. Abi dünya çok adaletsiz bir yer be. Hiç kimse bunu hak etmiyor. Herkes temiz suya, temiz yemeğe, temiz bir yatakta uyumaya sahip olmalı bence. Ya aynı şekilde şu anda düşünsenize Gazze'de binlerce çocuk öldü. Binlerce insan evinden oldu. Yazık. Vallahi yazık günah. Dünyanın böyle son yıllarda özellikle iyice çivisi çıktı. Savaşlar bitmiyor. Bir sürü sorun, sıkıntı. Arkadaşlar bu arada dünyada ilk kıtlığı yaşayan ülke burasıdır, Madagaskar'dır. Herhangi bir iç savaş olmadan ya da başka bir ülkeyle savaşmadan ya da herhangi bir hastalık kaynaklı olmadan ilk kıtlık bu ülkede yaşanmış. 2021 yılında ise bayağı büyük bir kuraklık olmuş güney bölgede. Yaklaşık 1 milyonu aşkın insan bayağı aç kalmış, bayağı büyük sıkıntılar yaşamış. Şu anda ise tam böyle trafik saatinin olmaya başladığı zamanlar, 2 gündür böyle burada. Yani sokakta birdenbire çok iyi kıyafetli bu abla gibi giyinmiş, ojesini yapmış, sokakta tırnaklarını yaptıran kızları görüyorsun. Sonra 2 adım öteye bir gidiyorsun, yerlerde sürünen insanlar var. Ve açlıktan ölen insanlar var. Burası tabii gördüğüm birçok fakir ülkeye göre daha çok böyle her şey var aslında başkentteki bu pazarda. Fakat alabilecek para yok insanlarda. Tavukların kafasını ve ayaklarını büyüklere veriyorlarmış. Saygı amaçlı. Bu ülkede ata ruhlara, atalarına saygı çok büyükmüş. Çok farklı gelenekleri varmış bu yüzden. Can you ask him what is his name? Safidi. Sofidi. Safidi. Can you ask him Sofidi how much he make money in a day? Aa kapattı. Yüzünü kapattı. Şöyle come. Video çekildiğini anladı ya. Utandı. Korktu. Haklı çocuk. Yazık ya. Abi nasıl taşıyorsun onu ya?
Bakın bizim ekmek gibi Fransız bagetleri satılıyor burada da. Can you ask him how much for one? It's 600. Yumurtanın tanesi herhalde 700. Arkadaşlar bu arada ne alabilirsiniz 2 dolara günlük kazancınızla? 2 dolarlık kazançla 10.000 ariye 0.80 sente 1 kilo pirinç alabilirsiniz. Neredeyse 3.000 ari bir pirinç. Ya da 1 dolar bakın pirincin kilosu 3.400. Tam 1 dolara geliyor. Ya da bakliyatlardan aynı şekilde neredeyse birçok bakliyat 2200, 4000 fıstık bu gerçi. Bunlar falan tüm gün boyunca kazancınızın yarısıyla böyle yarım kilo bunu alabiliyorsun. Yani bir günlük kazancınla toplam 10 tane ekmek alabiliyorsun. Thank you bro. Baksana bir tane bira 1 dolarmış. Karaoke varmış sırasında. It's karaoke bar. Tamam. 18 yaşından büyükleri al. Çıkalım. Bonjour. Girip bakmak istedim de içeride ne oluyor ne bitiyor diye. Karaoke varmış. Zaten belliydi de ortamı görmek istedim. Bu arada beklediğimden iyi durumda. Yollar falan var hiç yoktan burada. Ben hiç yol falan da yoktur diye düşünüyordum. Kurutulmuş deniz ürünleri. Arkadaşlar denizden babam çıksa yerim modunda bir insanım ben. Deniz ürünlerini çok seviyorum. Bonjour. Şimdi fanlıcuyla beraber yeni bir yere doğru geldik. Burada da hediyelik eşyalar satılıyor. Bonjour. Hello. Hello. Can you ask what is her name? His own name, Chaita. Chaita. Çayta. Çok tatlı ya. Şu tipe bak harbiden. Bence. Ay 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 teyzem. Acaba görme engelli mi abla? Abi tam olarak anlatmak istediğim buydu aslında videonun başında. İnanılmaz gariban insanlar var. Yani çok çok kötü durumda. Let's go, let's travel around. Thank you lady. Thank you. Hi. Let's check her things. Yeah, let me check first. What's that? It's clothes. Gloves For what? for table, For table. Oh, okay. How much is it? 20,000 20,000 Arial. ariari. No, 80,000. 80,000. Okay. Çok fazla turistin geldiği bir ülke değil. O yüzden insanlar da tabii ki heyecanlanıyorlar turist birini gördüğünde burada. El yapımı şeylere bakmaya geldik. Can you ask him, do you have safir? Bakalım safir taşları var mı? Bakın. Bu değerli safir taşları buradan Madagaskar'dan çıkıyor. Madagaskar'daki safir madenlerinden Avrupa'ya, Hindistan'a, Tayland'a, Myanmar'a. Bunların hepsi safir yani. Dünyadaki en büyük ve en kaliteli safir kaynaklarından biri Madagaskar'da. Nikel, kobalt ve krom gibi diğer metallere de ev sahipliği yapıyor. Yeraltı değerli taş kaynaklarından altın ise altına çok az ev sahipliği yapıyor Madagaskar. Çok küçük oranlarda varmış burada altın. Grafit adında bir mineral çıkıyor burada. Yani bizim bugün elektrikli araçlarda kullanılan bataryalarda kullanılıyor. Bir de ilmenit adında bir maden var burada. İlmenit adında bir kaynak var. O da boya ve kozmetik sektöründe kullanılıyor burada. Madagaskar'dan çıkıyor. Mesela ablamız yine bize safirleri gösteriyor. Safirler ile ilgili olarak da 1998 yılında burada safir maden yatağı keşfediliyor. Bölgeye inanılmaz bir akın oluyor. Safirler ise genellikle Tayland, Sri Lanka, Hindistan buralardaki değerli takılarda kullanılıyor ve Avrupa pazarında yer buluyor. Yani yeraltı kaynaklarıyla bu kadar zengin olan bir ülke maalesef ki
açlıkla, fakirlikle boğuşuyor sürekli. Wow. Vanilyaları zaten önceki bölümlerde göstermiştim bir pazarda. Bunlar vanilyalar. Dünyadaki vanilya üreticiliğinin %80'i Madagaskar'dan çıkıyor, buralara geliyor. Bakalım ne gösterecek abla. Ha, vanilya. O bu böyle. 1 kilo. 1 kilo. How much 1 kilo? 300.000 real. 300.000 ariariymiş. Gelecek bölümde artık bu fotoğraftaki baobab ağaçlarını görmeye gideceğiz. Şöyle bir tur atalım. Vay, güzelmiş bu. Thank you. Çok ucuz hediyelik eşyalar. Yani şu andaki o ilk fiyatlara rağmen bile gerçekten gayet ucuz. Giderken kesinlikle bir şeyler alıp götürmek istiyorum. Buradaki ürünlerin birçoğu da el yapımıdır. Yani başka şekilde yapacak halleri yok insanların. Çok fazla sanayi olan bir ülke değil zaten. Buradaki pazarda böyle sona doğru gidiyor. Neredeyse herkeste aynı şeyler var. Tabii ki detaylı gelip gezip görmek lazım. Bonjour. İnsanların çoğunun... O balık mı tuttun sen? Ha? Tuns. He is selling fish. Father, Yes. how much how much they want for all? Wat zijn de zweten dat je? 60.000 francs. 12,000 ariary. 12,000 ariary all. All. 12.000. Ha. 12.000 ariary'e bunun hepsini satıyormuş. Şeydeki, tavadaki. Can you ask him what is his name? Wie zo'n in adalah? Fabrice. 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 Ini ni adalah. Yes, Misi. Okay. Açlık verdim kardeşime. Bakalım ne diyecek. Günde kaç para kazandığını sordum. If they go out fishing in the morning, they make 10,000 ariary. In a day 10,000 ariary. Yeah, in a day. It's Like- $2. How much? $2. In a day. Yeah. Okay, I see. Thank you so much. Sudah biasa kawin ya. Thank you. Bye bye. Abi gördüğünüz gibi adam da sabah çıkıyormuş balık yakalamaya. Akşama kadar sadece $2 kazanabiliyor. He fishing all day and he make just only $2. Bro. Karşıda da böyle köyler vesaire var. Bazı yerleşik yerlerin ise hiç elektriği yok. Temiz içme suyu kaynağı yok. Arkadaşlar şimdi ise bir nehir kenarındayız. Şimdi bu nehir kenarında insanlar burada gördüğünüz gibi hem kıyafetlerini bu nehirde yıkıyorlar, hem kendileri bu nehirden yıkanıyorlar. Çoğu insan içme suyunu vesaire de bu nehirlerden sağlıyor. Hani şu anda yine başkentteyiz. Burada biraz daha ulaşılabilmesi mümkün. Her yerde içme suyu vesaire satılıyor. Bazı yerlerde temiz içme suyu kaynağına sahip insanlar. Fakat ülkenin genelinde büyük bir kısmında neredeyse kimsenin temiz içme kaynağı suyu yok. Ve nüfusun büyük bir kısmı kırsalda yaşıyor. Ve yine bu nehirden tuttuğu balıkları yiyor insanlar. Buradaki balıkları satıyorlar. Çamaşırlarını da buraya asmış. Kurutuyorlar. Bonjour. Abi bazı aileler gerçekten çok fakirler ya. Baksana şeyle karşıya geçiyor. Oy, o köpeğin durumu ne öyle ya? Açlıktan ölüyor. So they wash everything in this river, right? Yeah.
Ne olmuş sana böyle ya? Abi çok kötü köpeğin durumu. Baksanıza açlıktan kemikleri sayılıyor hayvanın. Bonjour. Bonjour. It's a Madagascar cola. Word cola. Şu Madagaskar kolasıymış, World Cola. Burada üretiliyormuş. Buranın yerel şeymiş. Ben sevmem. Buranın değişik içecekleri var. Bakın burada özel bir şey anlatacağım. Şimdi tavukla ilgili şöyle bir şey var. Bu tavuk bacakları ve tavuk kafası genellikle gençler tarafından tüketilmiyor. Büyüklere, yaşlılara saygı amaçlı yaşlılara veriliyor yemesi için. Thank you. Let's go. Toplandılar başıma vallahi ufak ufak. Abi evlere baksana ya. Hem dükkanı hem evi. Kapkaç ve yan kesicilik çok fazla oluyormuş burada. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu bölgeden ufak ufak ayrılalım. Karşıda bir benzin istasyonu var. Bir de ona gireceğiz. 2 dolara, günde 2 dolar kazanılan bir ülkede bakalım yakıt fiyatları ne kadarmış. Ben böyle şeyleri merak ediyorum. Bro, we will go station. Oh, okay. No problem. Hello, hi. Bro, we will go station. Abi çok da ortalıkta dolaşmamak lazım. Elinde kamera, yan kesicilik, kapkaç, soygun olayları da başkentte gerçekleşiyormuş. Çok uyardılar bu konu hakkında beni. Bu arada bazen inanılmaz lüks otomobiller görüyorum. Bazen de bugün bindiğim gibi adeta araba dökülüyor. Bindiğim mesela minibüs bozuldu. Başka bir minibüse binmek zorunda kaldık. Benzin fiyatları ise how much 1 liter gasoline? There is 5550 yazıyor. 5550 de şu anda yaklaşık 1,5 dolar, 1 dolar 10 sent, 15 sent gibi bir şey yapıyor aslında. Güncel olarak şu anda Mayıs ayının sonlarındayız, Haziran ayının başındayız. Türkiye'de benzin fiyatları ne kadar? Ulaşım konusuna gelecek olursak da şehrin içerisinde şu gördüğünüz minibüslerle sağlıyor insanlar genellikle. Şöyle geçiyor. Tana diyorlar. Tana diyor, başkente Tana'ya gider misin diye. Şehir merkezine bulunduğum yerden minibüsle 15 kilometre yolculuğa da 800 ari yani 1000 desek 0,10 sent falan gibi bir şey ödedim. Bak bu geldi işte, tam olarak bununla gittik. Tıklım doluyor içi abi, oturuyor. Şehir merkezine gidiyorsun. Dönerken taksiyle dönmüştüm. 15 kilometreye de 40 bin ari. Vallahi kaç dolar yapıyor bilemedim. Böyle bir fiyatlandırma var. İşte şimdi tam olarak o minibüslerden birindeyiz. Merkezi noktalardan birine doğru yolculuk yapıyoruz. 2 kişinin ücreti şöyle 1600 falan tutuyor olacak. Minibüslere de burada böyle arkadan biniliyor yolcu kısmına. Bro, can you say for two? Anakuru? İnişler binişler arkadan oluyor minibüslere. Hadi gidelim. Vallahi kardeşim bugünün en büyük şansı oldu benim için. Şimdi onu bir güzel yedirip içirip gezdireceğim. Bunlar da paralar. Bazı paralara baksanıza ne kadar eski. Ne kadar şey. Çünkü dünyanın
belki de en az ziyaret edilen ülkelerinden birinde Madagaskar'dan bu paraları getirmek bulmak zor. Paraların önceki bölümlerde görmeyen varsa paralarda bu şekilde. Hayvan figürleri var üstünde. Lemur var şunda. Şunda lemur var mesela. Bu şekilde. Hadi devam edelim. Kids are playing there. Dostlar selamlar. Ben o kaostan bir çıktım, otele geri döndüm. Böyle bayağı artık üzerimde bakışlar, takip edenler falan vesaire vardı. Fark ettim yani onu. O yüzden çok fazla da riske girmek istemedim. Sıkıntı yok. Gündüz gezilip dolaşılabilir. Eşyalarına dikkat ettikçe rahatça gezilip görülür. Ya o kadar büyük sokakta saldıracak, ne bileyim çekiyorsun diye üstüne atlayacak insanlar yok. Fransızca bilmediğim için dil engeli var aslında insanlarla aramda. Birazcık Fransızca biliyor olsaydım çünkü merhaba deyince gülümseyen insanlar. Şimdi ise birazcık dinlenip zengin bölgeye doğru gideceğim. Bir de zengin bölgedeki yaşamı göreceğiz. Bakalım orada nasıl yaşıyorlar. Ne kadar para kazanıyorlar? Abi çok korkunç ya. Yani ayda 50 dolar, 54 dolar kazanıyorlarmış insanlar. Çok enteresan. Kardeşimiz konusuna gelecekse o kardeşimle minibüste karşılaştık tesadüfen tamamen. İngilizce biliyordu. Sağ olsun benimle birlikte geldi birkaç yere. Gidelim birlikte öğlen yemeği yiyelim öyle ayrılalım dedim. Kabul etmedi. Ama telefon numarasını aldım. Döndüğümüzde tekrar buluşacağız. Eğer burada biraz araştıracağım Türk restoranı ya da Türk yemeklerine yakın bir şey yapılıyorsa kardeşimizi orada misafir edeceğim. Çünkü o bana çok iyi davrandı. Minibüste karşılaştık. Çocuk dedi ki abi ben de oraya gidiyorum. Tamam senle geleyim bu birkaç yere. İki yerde birbirine yakındı. Beraber gezdik. Telefonlaştık. Hadi o zaman bir de gidip şu zengin bölgeye bir bakalım. Nasılmış orada yaşam.